Arthur Schopenhauer, Alman irrasyonalizminin temsilcisi olan kötümserliğiyle ünlü Kant, Budizm, Upanishadlardan etkilenmiş ve Nietzsche'yi fazlasıyla etkilemiş filozof. İrade ve tasarım olarak dünya, estetik idealizm, karamsarlık, merhamet ahlakı felsefesinin güçlü çizgileridir. Yeryüzünden gelmiş geçmiş düş talancılarının en büyüğü, kül yutmaz bir ehli keyif olan o, inançları, umutları, şiirleri ve ham hayalleri alt üst etti. Özlemleri yıktı. İnsanlarda ne güven bıraktı ne başka bir şey. Sevgiyi öldürdü. İdeal kadın tapıncını yıktı. Kalplerdeki hayalleri yıktı. Hiç görülmemiş bir kuşkuculuk tohumu ekti. Alaycılığının ayak basmadığı tek bir yer kalmadı. Her şeyin içini boşalttı. Maupassant, alaycı ve gülünç bir Schopenhauer portresi çizdiği bir ölünün huzurunda duygularını böyle ifade eder. Gerçekten de birçok yorumcu, filozofa dair hoşgörüden çok uzak yorumlarda bulunmuşlardır. Ümitsizlik simyacısı, tam bir bozguncu, sonluluğun kül yığını üzerinde oturan hayal mahsulü bir Eyüp, manyak, iğneleyici, insandan kaçan basit bir rantiye. Eserlerine saygı gösterdiklerinde bile genelde bu tabldot Budistinin davranışlarıyla savunduğunu ileri sürdüğü ahlak arasında mevcut derin farkı vurgulamaktan geri kalmazlar. Onun felsefesi Hint felsefelerinin batılı varyasyonu niteliğindeydi. Upanishadların idealist ve fenomenolojik tutumuyla epistemolojik ve ontolojik felsefesini inşa etmiş, Budizmin acı felsefesiyle ise yaşama karşı kavrayışını ortaya koymuştu. Schopenhauer Upanishad'la birlikte Hint kültürü ve aydınlanma çerçevesi içinde şunları söyleyecektir. Bizim dinimiz Hindistan'da ne şimdi ne de ileride asla kök salamayacak. İnsanoğlunun ilkel irfanı Galileo'nun buluşlarıyla rafa kalkmayacak. Tersine Hint irfanı Avrupa'nın üstüne doğru geri akacak ve hem bilime hem de düşünce tarzımızda köklü bir değişim meydana getirecek. Schopenhauer, Kant'ın fenomen numen fikrinden fazlasıyla etkilenmişti. Schopenhauer, felsefi yaklaşımında bilen özneye mutlak bir öncelik verdi. O, Kant'ın mirasçısıdır. Kendi başına asla gerçekten bilinemeyen dünyayı bilme ve kavrama kapasitesi tümüyle öznede toplanmıştır. Filozofun temel eserinin daha ilk cümlelerinde belirttiği gibi tüm gerçeklik ancak öznede, öznenin tasarımında var olabilir. Dünya benim tasarımımdır. İşte yaşam ve bilgiyle donanmış her şeye uygulanabilecek bir hakikat. Sonuç olarak gerçek değere sahip olan yalnızca şeylerin öznel olarak kendilerini açığa vuruşlarıdır. Schopenhauer Kant'ın cümlesini aktarır. Bu cümleye göre düşünen öznenin ortadan kalkması dünyanın yok olmasına yol açar. Çünkü dünya öznenin duyarlılığı aracılığıyla algıladığı fenomenden, dolayısıyla öznenin tasarımından başka bir şey değildir. Schopenhauer'ın en önemli kitabı İrade ve Tasarım olarak dünya ilk olarak 1818 yılında yayınlandı. Fakat eser üzerinde yıllarca çalışmaya devam ederek 1844 yılında çok daha uzun bir versiyonunu ortaya koydu. Eserinin merkezindeki temel fikir oldukça yalındır. Gerçekliğin iki yüzü vardır. Gerçeklik hem irade hem de tasarım olarak var olur. İrade, var olan her şeyde mutlak surette bulunan kök bir itici güçtür. Bitkileri ve hayvanları büyüten enerjidir. Aynı zamanda mıknatısların kuzeyi göstermesini ya da kimyasal bileşenlerde kristallerin oluşmasını sağlayan kuvvettir. Doğanın her bir parçasında mevcuttur. Diğer yüz ise yani tasarım olarak dünya, bizim deneyimlediğimiz haliyle dünyadır. Tasarım olarak dünya, zihinlerimizde kurduğumuz bir gerçeklik inşasıdır. Kant'ın fenomenal dünya dediği şeydir bu. Duyularınız aracılığıyla deneyimlediğiniz tasarım olarak dünyadır. Zihniniz deneyiminizi tüm bunlara bir anlam verecek şekilde düzenler. Doğa kendisininkiyle karşılaştırıldığında hiç önemi olmayan kısa bir süre için bireylerin kalmasına izin verir. Sonra da yeni yer açmak için buruşturur, atar onları. Kant'a göre numen alanına erişim söz konusu değildi. Onunla ilgili bilgi sahibi olamazdık. Biz ancak onların görünümlerini bilebilirdik. Schopenhauer, Kant'la bu konuda ayrı düşecekti. Bir diğer farklılıkları ise Kant'ın gerçekliğin birden fazla parçası olabileceği konusundaki görüşüydü. Schopenhauer ise bunun aksini düşünüyordu. Gerçeklik bölünemezdi. Çünkü böyle bir bölünme uzay ve zamanı gerektiriyordu. Oysaki Kant'a göre uzay ve zaman gerçeklikte var olmaktan ziyade bireysel zihnin katkısıyla var oluyordu. Bunun yerine Schopenhauer irade olarak dünyayı olan her şeyin arkasındaki tek, birleşmiş, yönsüz bir kuvvet olarak tanımladı.
İrade olarak bu dünyayı biz kendi eylemlerimiz ve sanatı deneyimlememiz aracılığıyla bir an için görebilirdik. Hakikat, onu arzu etmeyenin boğazına sarılan bir fahişe değildir. Hatta o kadar çekingen bir güzeldir ki onun için her şeyini feda etmiş olan bile onun lütfundan emin olamaz. Schopenhauer'a göre bedenimizi hareket ettirme deneyimimizin içsel bir yanı vardır. Bu genel anlamda fenomenal dünya deneyimimizden daha farklı biçimde hissedebileceğimiz bir şeydir. İrade olarak dünyayı doğrudan deneyimlemeyiz. Ancak istemli eylemlerde bulunduğumuzda bedensel eylemlerde bulunmayı isteyip gerçekleştirdiğimizde ona çok yaklaşırız. Bu nedenle gerçekliği tarif etmek için irade sözcüğünü seçmişti. Fakat sadece insan söz konusu olduğunda bu enerjinin her şeyi istemli olarak yapmakla bağlantısı vardır. Bitkiler istemli bir şekilde büyüyemezler. Kimyasal reaksiyonlar istemli bir şekilde gerçekleşmez. Dolayısıyla irade sözcüğünün burada alışıldık anlamından farklı bir şekilde kullanıldığını fark etmek mümkündür. Biri bir şeyi istediği zaman zihninde bir amaç vardır. Bir şey yapmaya çalışıyordur. Fakat Schopenhauer'ın gerçekliği irade olarak dünya düzeyinde tanımladığında kastettiği şey bu değildir. İrade amaçsızdır ya da zaman zaman söylediği gibi kördür. Belirli bir sonuç elde etmeye yönelik değildir. Bir amacı ya da hedefi yoktur. Bir şeyleri bilinçli isteme edimlerimizde olduğu kadar her doğal fenomende de mevcut olan büyük enerji dalgalanmasıdır. Schopenhauer'a göre ona yön verecek bir tanrı yoktur. Ne de iradenin kendisi tanrıdır. Tüm gerçeklik gibi insan da bu anlamsız kuvvetin bir parçasıdır. Yine de hayatı katlanabilir kılan bazı deneyimler vardır. Bunlar çoğunlukla sanattan gelir. Sanat kısa süreliğine de olsa sonsuz çabalama ve arzu döngüsünden kaçınabileceğimiz sakin bir durak sağlar. Bunu en iyi yapan sanat dalı müziktir. Schopenhauer'a göre bunun böyle olması müziğin bizzat iradenin bir kopyası olmasından kaynaklanır. Schopenhauer'a göre bu müziğin bizi böylesine derinden etkileme gücünü açıklar. Dünya hiç olmasaydı bile müzik var olurdu der. Örneğin Gary Moore, Still Got the Blues solosunu doğru ruh halindeyken dinlediğinizde yalnızca duygusal açıdan uyarılmazsınız. Gerçekliği olduğu haliyle bir an için görürsünüz. Şöyle der Schopenhauer, cinsel birleşmedeki esrime hali. İşte bu, her şeyin gerçek özü ve nüvesi bu. Varoluşun amacı ve hedefi. Schopenhauer sadece gerçekliği ve onunla olan ilişkimizi tasvir etmedi. Ayrıca nasıl yaşamamız gerektiğiyle ilgili görüşlere de sahipti. Hepimizin tek bir enerjinin parçası olduğumuzu ve bireylerin tasarım olarak dünya seviyesinde yaşadığını fark ettiğimizde bunun yaptığınız şeyleri değiştirmesi gerekir. Schopenhauer'a göre diğer insanlara zarar vermek kendine zarar vermektir. Tüm ahlakın temelidir bu. Hint felsefesinin ve dinlerinin de temelini oluşturan bir ahlaktır bu. Ahimsa, hiçbir canlıya zarar vermeme ilkesi. Şayet bir canlıyı öldürürsem, hepimizi birleştiren yaşam gücünün bir parçasını da yok etmiş olurum. Kişi bir başkasına zarar verdiğinde bu, Ouroboros yılanı gibi kendi kuyruğunu ısırmaya benzer. Schopenhauer'un ideal ahlakı, kendi pratik yaşamına sinmiş olmasa da teorik düşüncesinde merhamet ahlakıdır. Hayvanların hakları olmadığı ve onlara davranışımızın ahlaken önemsiz olduğu iddiası, Batı barbarlığının ve ilkelliğinin mükemmel bir örneğidir. Ahlakın yegane garantisi evrensel merhamettir der. İradeden nasibini almış yaratıklar olarak hepimiz kısır bir döngünün içindeydik. Sürekli bir şey istiyor, onları elde ediyor, daha sonra başka şeyler istemeye başlıyorduk. Bu durum ölünceye kadar son bulmuyordu. Adeta yürüyen arzulardık. Arzunun getirdiği doyumsuzluk acının en baskın sebebiydi. Ona kendimizi kaptırmak yerine Schopenhauer arzu döngüsünü kabullenmek için Doğu çilecilerinin yöntemini öne sürüyordu. Ona yakalanmamak için basitçe dünyaya tamamen yüz çevir ve bir çileci ol. Yoksul ve iffetli bir hayat sür. Hayatının son dönemindeki hiçbir insan samimiyse ve bütün melekeleri yerindeyse her şeyi yeniden yaşamak istemez. Bunu yapmaktansa tamamen yok olmayı tercih eder. Kendi yaşamı göz önüne alındığında merhamet ahlakı ve çilecilik fikirleri ölümüne çelişir gibi gözükür. Schopenhauer adeta Doğu ile Batı düşüncelerinin farkının vücut bulmuş halidir. Batı'da teoriyi inşa etmede ve kavramlarla sözcüklere dökmede hiçbir sorun yoktur. Ancak çoğu Batı filozofu kendi ortaya koydukları felsefi sistemle pratik yaşantılarında çelişir. Batı,
felsefesini şüphesiz topluma mal etmek için kavramlarla kurar. Doğu ise pratikte felsefi düşüncesini inşa eder. Bu yüzdendir ki Hint düşünce tarihi araştırmacıları kazıya kazıya Hint düşüncelerinin arkeolojisini yapmaya çalışırlar. Sözcüklere dökülmüş düşünceler kısıtlıdır. Amaç geleceğe kavram bırakmak değildir. Kendi pratik yaşantısını dönüştürmektir. Ki yine de 52 harflik en zengin alfabelerden biriyle ister istemez yapmışlardır. Düşünceyi geleceğe ötelemek değil, bugün de kullanmaktır. Sonuç olarak Batı, her şey olanın nedenin ne olduğunu araştırıp fikir dizgileri ortaya koyarken, Doğu her şey olmanın, bir olmanın nedenin kendisi olduğunun idrakine varır ve tüm yaşantısını buna göre düzenler. Kuno Fischer şöyle der: İnsan onu sonuna kadar dinlediğinde ona hak verip vermemek konusunda kuşkuya düşebilir. Ama kesin olan bir şey varsa o da asla unutulmayacağıdır. Video bitti. Hoşça kalın.